Güzelse'den herkese merhabalar. İkinci pratik uygulama videosu ile yeniden sizlerleyiz. Bugünkü çalışmamızda omuzda daralma ve genişleme işlemi yapacağız. Kopyalarımızı çıkaralım ve bir an önce çalışmaya başlayalım. Bu videoda yine pensi kol altına kaydırılmış kalıp ile çalışacağız ve yine kopyalarınızı alırken dikkat etmeniz gereken kısımlar var. Bunlardan ilki diğer videomuzda bahsettiğimiz ön bedende açısı değişen kol altı hattı. Diğeri ise arka bedende temel kalıbımızı çıkarırken arka ortadan uzanan yarı omuz hattımız. Bu iki hattı kalıbımızı çıkarırken kopyalarımıza yansıtıyoruz. Kopyalarımızı tamamladık. Omuz uygulamamız için arka bedenle başlıyoruz. Öncelikle omuz çizgimizi uzatıyoruz. Yapacağımız ilk işlem daralma işlemi olacak. Bunun için gönyemizi birebir omuz hattına yerleştiriyoruz. Ve omuz ucumuzdan içeriye 1 santimden nokta atıyoruz. Şimdi de bu noktayı 90 derecelik açımıza dikkat ederek omuz çizgisine taşıyoruz. Attığımız noktadan kol evimizi yeniden şekillendirebilmek için bir de 90 derecelik geçiş veriyoruz. 90 derecelik geçişimizden sonra kol evimizi de yeniden şekillendiriyoruz. Arkadaşlar ne kadar fazla oynama yaparsanız sapma oranınız da o kadar yükselir. Uygulamalarınızı yaparken bunu göz önünde bulundurmalısınız. Aşırı ölçü değişiklikleri varsa bence kalıbınızı yeniden çıkarın derim. Böylesi daha doğru olacaktır sizler için. Kol evi geçişinde arkada kavadora, önde kalıbın kendisini kullanacağım. Diğer uygulamada olduğu gibi burada da iki şekilde çalışabilirsiniz. Az bir oynama varsa kalıbınızı kullanmanız sıkıntı olmayacaktır. Ama biraz fazla oynamanız varsa, ölçünüz biraz fazla değişiyorsa kavadora ile yeniden şekillendirmeniz daha uygun olur. Bir de ön bedende ve arka bedende aynı aparatı kullanmaya özen gösterin. Kalıbınızı kullandıysanız iki tarafta da kalıbı, kavadora kullandıysanız da iki tarafta da kavadorayı tercih edin. Kol evini çizdikten sonra B noktamızı da 90 derecelik açıya dikkat ederek yeni kol evimize yansıtıyoruz. Böylece arka bedenin omuz hattını 1 santim daraltmış olduk. Ön bedene geliyoruz fakat ön bedende işlem yapmadan önce arka bedenimizin yeni omuz çizgisini ölçüyoruz. Aynı ölçüyü ön bedende yaka ucundan omuz ucuna doğru işaretliyoruz. Omuz genişliğimizi netledik. Hemen 90 derecelik açımızı verip kol evimizi yeniden şekillendirelim. Biraz önce söylediğim gibi burada kalıpla yol alıyorum. A çıtımızı da kol altı çizgimizden faydalanarak 90 derecelik açıyla yeni kol evi çizgisine taşıyoruz. Ön bedeni de tamamladık. Böylece kalıbımızın omzunu daraltmış olduk. Bir de omuzda genişleme yapalım. Bunun için orijinal kalıbın omuz hattı çizgisini sapma yapmadan uzatıyoruz. Bu hat üzerinde kalıbın omuz ucundan 1 santim dışarıya nokta atıyoruz. Attığımız noktayı yine 90 derecelik açıyı kullanarak omuz çizgisine taşıyoruz.
90 derecelik omuz ucu geçişini veriyoruz. Kol evini yeniden şekillendiriyoruz. B çıtını taşıyoruz. Yeni omuz genişliğini ön bedene aktarıyoruz. Arka bedende uzanan omuz çizgisini ölçüyoruz. Ön bedende yaka ucundan aşağıya doğru işaretliyoruz. Omuz çizgisini uzattıktan sonra 90 derecelik açıyı verip kol evini çiziyoruz. A çıtını taşımayı da unutmuyoruz. Ön ve arka beden omuz hattında daralma ve sonrasında genişleme sağladık. Geçelim kol kalıbına. Öncelikle daralma ve genişleme sağladığımız bedenlerin kol evlerini ölçüyoruz ve bir yere not ediyoruz. Ölçülerimizi belirledikten sonra kol kalıbımızı alıyoruz, kopyamızı çıkarıyoruz. Kopyadan sonra kol kalıbının düz boy ipini üste doğru uzatıyoruz. Biliyorsunuz bu orta nokta omzumuzun uç noktasına gelen yer. Omuzda yaptığımız işlemlerden sonra genel olarak kol kalıbının üst bölgesinde oynamalar oluşur. Bu oynamalar çok fazla pay değişikliği yapmadıysanız, kol evinizin geçişini fazla değiştirmediyseniz 1-2 milimlik oynamalar olacaktır. Onu da hemen kolun üst bölgesini gerektirdiği kadar, yani beden ile kol evi aynı ölçüyü birebir tutturana kadar aşağı ya da yukarı çekerek sağlayabilirsiniz. İlk olarak yine daralmayla başlayalım. Burada omuz hattımız daraldığı için 1-2 milim kolumuzun üst ucu yukarı çıkmış durumda. Yani ayrıntıya girersek kol aynamız az miktar uzamış durumda. Kolumuzun üst noktasında çizgiden faydalanarak kol evimizin ihtiyacı olduğu kadarlık ölçüyü çizgi üzerinde işaretleyelim. Ben 4 milim kadar kullandım çünkü yaptığım oynama biraz fazlaydı. Noktayı attıktan sonra kalıbımı alıyorum ve ön kolu şekillendiriyorum. Ön bedende biliyorsunuz kalıbı kullandık. Burada da aynı şekilde hareket ediyorum. Arka kol geçişini de yine kavadora ile tamamlıyorum. Ben sadece üst bölgede geçiş sağladım. Siz kol evinizin tamamıyla değiştiğini düşünüyorsanız alt kısmı da gözden geçirin. Daralan omzun kol kalıbını şekillendirdik. Şimdi de genişleyen omuz ölçümüze göre kolumuzu şekillendirelim. Orijinal kalıbın üst noktasından aşağıya yine 4 milim kadar iniyorum ve kol evi geçişlerini veriyorum. Arkadaşlar kol kalıbınızdaki yenilenmeden sonra mutlaka temel kalıbınızın kol eviyle yeni kol kalıbınızın geçişini teyit etmeyi unutmayın. Kol kalıbınız ana kalıbınızla birebir örtüşmeli. Ayrıca son olarak kol evinin alt kısmında oynama yaparsanız yine A ve B çıtınızı da temel bedende olduğu gibi yeni kol kalıbınıza taşımalısınız. Bunu yaparken de zaten biliyorsunuz 90 derecelik açımızı kullanıp birebir diğer kol evine, yeni kol evine yansıtıyoruz noktayı. Bir pratik uygulamanın daha sonuna geldik.
Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bizi takipte kalmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yeniden görüşene kadar sağlıklı ve mutlu kalın. Hoşça kalın.